Merhaba ikizler, Aralık ayı gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Aralık ayının giriş enerjilerine şöyle bir bakalım. Aralık ayına adım atarken gökyüzü sizin için ilişkiler, ortaklıklar ve dış dünyayla olan bağlarınızı öne çıkarıyor. Yay burcunda ilerleyen Güneş, Mars ve Venüs sizi birebir ilişkilerde daha aktif, daha açık ve bazen de daha cesur olmaya çağırıyor. Artık biz alanında büyüme zamanı, karşınızdaki kişiler sizin kendinizi daha iyi tanımanızı sağlayacak bir ayna görevi görecek. Bu dönemde ilişkilerinizde tutku artarken aynı zamanda özgürlük isteğiniz de güçleniyor. Özellikle Venüs'ün Lilith'le kavuşumu ve Uranüs'e yaptığı karşıtlık, ani kararları, beklenmedik başlangıçları ya da sürpriz bitişleri gündeme getirebilir. Uzun süredir bastırdığınız duygular bir anda patlayabilir. Ancak Venüs'ün Neptün'e yaptığı uyumlu açı bu sürecin duygusal bir şifaya dönüşmesini sağlıyor. İlişkilerinizde hem özgürlük hem empati dengesini kurarsanız bu enerjilerden kazançlı çıkarsınız. Merkür ise Akrep burcunda, iş ortamınız, günlük düzeniniz ve sağlık konularına dikkat çekiyor. Zihniniz daha analitik, daha derin çalışıyor. Özellikle iş arkadaşlarınızla olan iletişimde sezgisel farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Perde arkasında dönen konular varsa bu dönemde açığa çıkabilir. Aynı zamanda sağlığınızla ilgili yeni bir farkındalık da gelişebilir. Bedeninizi dinlemeyi unutmayın. Jüpiter seyir Yengeç burcunda retro. Bu enerji sizin maddi güvenliğinizi ve özdeğer duygunuzu yeniden gözden geçirmenize neden olabilir. Parasal konularda geçmişe ait meseleler tekrar gündeme gelebilir. Ancak Jüpiter'in Kiron'la yaptığı kare değerli olma duygunuzun aslında dış koşullardan değil içsel bir kabulden doğduğunu size hatırlatıyor. Satürn'ün balıktan verdiği desteği ise farkındalığınızı kariyerinize somut bir istikrara dönüştürmenizi kolaylaştırıyor. Uranüs ise 29 derecede retro, Boğa burcunda perde arkasında kalan bilinçaltı temalarınızı harekete geçiriyor. Bu bir kapanış enerjisidir sevgili ikizler. Uzun zamandır farkında olmadan sizi yoran bir kalıp, bir korku ya da bir geçmiş alışkanlık artık çözülmek üzere. Uranüs'ün Neptün'e yaptığı uyumlu açı sezgisel farkındalıkla birlikte büyük bir ruhsal aydınlanma getirebilir. Ve Plüto da artık ileri harekette ve vizyonunuzu genişletiyor. Eğitim, uluslararası bağlantılar, hukuk veya yayıncılık gibi alanlarda uzun vadeli bir dönüşüm başlıyor. Venüs'le yaptığı üçgen açı bu alanlarda yaratıcı fırsatlar getirebilir. Sevgili ikizler, Aralık ayının girişinde gökyüzü sizlere diyor ki başkalarıyla kurduğunuz bağlar sizin kim olduğunuzu yeniden şekillendiriyor. İlişkilerde dürüst olun, iletişimde derinleşin, geçmişle yüzleşmekten korkmayın. Çünkü bu ay hem kalbiniz hem zihniniz için yepyeni bir sayfa başlıyor. Özgürlük ve bağ kurma arasındaki dengeyi bulduğunuzda Aralık ayı size gerçek bir içsel büyüme getirecektir. Ve gelelim Aralık ayının astrolojik gündemine. Aralık ayının ilk yarısı sevgili ikizler sizin için bir dönüm noktası gibi kendinizi, ilişkilerinizi ve hayat yönünüzü sorgularken geçmişle gelecek arasında bir köprü kuruyorsunuz. Gökyüzü sizden sadece düşünmenizi değil, hissetmenizi, sezgilerinize güvenmenizi istiyor. Çünkü bu dönem zihinsel değil, kalpten gelen farkındalıkların zamanı. 5 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunayımız var. Burcunuzda gerçekleşiyor bu dolunay, sizi adeta sahnenin merkezine taşıyor. Bir süredir perde arkasında yürüttüğünüz bir konu artık görünür hale gelebilir. Kendinizi ifade etme biçiminiz, dış dünyaya yansıttığınız imajınız veya ilişkilerinizdeki denge bu dolunayda öne çıkıyor. Ama bu sıradan bir dolunay değil. Gökyüzünde güneş, ay ve ay düğümleri hepsi birlikte büyük bir kare açı kalıbı oluşturuyor. Hepsi 13 derecede birbirine bağlanıyor ve siz bu enerjinin tam ortasındasınız. Bu demek oluyor ki kendinizi nasıl tanımladığınız, ilişkilerden ne beklediğiniz ve toplumsal yönünüz arasındaki gerilim artık gizlenemez hale geliyor. Kiminle aynı yoldasınız, kim sizi gerçekten anlıyor ve siz kendinize ne kadar dürüstsünüz. Dolunay size şunu söylüyor: artık maskeleri bırak, gerçek seni göster. Çünkü yalnızca kendi benliğinle ilerleyebilirsin. Bu farkındalık hem özel ilişkilerinizde hem de iş hayatınızda yeni bir yön belirlemenizi sağlayacaktır.
7 Aralık'ta Ay Yengeç Burcu'nda retro Jüpiter'le kavuşacak. Para, güven ve özdeğer alanınızda geçmişten gelen temalar yeniden gündeme gelebilir. Belki eski bir iş fırsatı, bir yatırım konusu ya da ilişki dinamiği yeniden düşünülür. Ayın Akrep Burcu'ndaki Merkür ve Balık Burcu'ndaki Satürn'le kurduğu üçgen açılar da sizi duygusal olarak destekliyor. Bu kombinasyon hem sezgisel hem stratejik düşünmenizi sağlayacak. Kısacası geçmişte kaçırdığınız bir fırsat şimdi daha olgun bir şekilde önünüze çıkabilir ama bu kez fark şu, artık neye değer verdiğinizi biliyorsunuz. 8 Aralık'ta Satürn ileri harekete başlayacak Balık burcunda. Son aylarda kariyeriniz, toplumsal duruşunuz ve sorumluluklarınızla ilgili gecikmeler, belirsizlikler yaşanmış olabilir. Artık taşlar yerine oturmaya başlıyor. Satürn sizden olgunluk, istikrar ve profesyonellik istiyor. Artık oyun değil, plan zamanı, artık fikir değil, uygulama zamanı ve bu süreçte kendinizi daha görünür ve kararlı bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Ama unutmayın, Satürn'ün ödülü sabırla gelir. 9 Aralık'ta Yay burcundaki Mars ile Balık burcundaki Satürn arasında bir kare açı oluşuyor. Bu etki ilişkiler ve kariyer alanında bir gerilim yaratabilir. Bu arada bir yandan duygusal bağlar, diğer yanda profesyonel hedefler, hangisini önceliklendireceğinizi bilemeyebilirsiniz. Aynı gün Venüs'te ay düğümleriyle tek kare açıda olacak. Duygusal ilişkilerde yön değişikliklerini gündeme getiriyor. Bazılarınız için bu bir yüzleşme, bazılarınız için bir ayrışma zamanı olabilir. Ama ne olursa olsun bu gökyüzü size dürüstlük çağrısı yapıyor. Birine verdiğin söz kadar kendine verdiğin sözün de arkasında dur. 10 Aralık'ta Akrep Burcu'ndaki Merkür'le Boğa Burcu'ndaki Uranüs karşı karşıya geliyor. Bu bilinçaltınızı ve zihninizi karıştırabilir. Beklenmedik rüyalar, ani farkındalıklar, gizli kalan bilgilerin ortaya çıkışı söz konusu olabilir. Bir sırrın açığa çıkması sizi derinden sarsabilir ama aynı zamanda özgürleştirici bir etki de taşır. 11 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçecek. Bu geçişle birlikte odağınız netleşiyor. İlişkiler, ortaklıklar ve açık iletişim. Artık iç sesinizi susturup karşı tarafa anlatma zamanı. Aman dikkat edin. Konuşmalar derinleşirken sözlerinizin gücü de artar. Bu yüzden her cümle bir seçim, her fikir bir yön belirleyici olacaktır. Sevgili ikizler, Aralık ayının ilk yarısı sizlere kim olduğunuzu hatırlatmak için geliyor. Gökyüzü sizi hızlandırıyor ama aynı zamanda yönünüzü netleştirmenizi istiyor. Dolunay size ben kimim sorusunu sordururken Satürn nereye gidiyorum diye düşündürüyor. İçsel karmaşalarınızın ardında büyük bir dönüşüm var. Bu dönem sizi 2026'nın yeni başlangıçlarına hazırlıyor ve unutmayın, değişim bazen bir kelimeyle başlar, bazen bir sessizlikle. Kendinize dürüst olun çünkü evren gerçeksiz olduğunuzda yanınızda hizalanır. Ve geliyorum 12 Aralık'a. İlişkilerde, iletişimde ve yön duygusunda büyük farkındalık günü bugün. Zihin açık ama kalp sorgulayıcı, kelimeler güçlü ama duygular karmakarışık. Güneş Yay burcunda, Ay Başak burcunda. Bu sizin için ilişki ve aile alanınız arasında bir gerilim yaratıyor. Bir yanınız bağ kurmak, ortak hareket etmek istiyor. Diğer yanınız kendi düzenimi korumalıyım diyor. Bu içsel çelişki özellikle yakın ilişkilerde görünür hale gelebilir. Sevgi ile eleştiri arasındaki çizgi bugün çok ince. Bu yüzden kelimelerinizi seçerken dikkatli olun. Bir cümle ya da suskunluk düşündüğünüzden çok daha fazla şey anlatabilir. Merkürle Lilith de Akrebin son derecelerinde bugün kavuşuyor. Bu kavuşum çalışma ortamınızda, iletişim biçiminizde veya günlük alışkanlıklarınızda gizli kalan bir gerçeği ortaya çıkarabilir. Bir süredir görmezden geldiğiniz bir konu artık görmezden gelinemez hale geliyor. Bu kavuşum aynı zamanda Uranüs'e de karşıtlık yapıyor. Bu da zihinsel bir patlama, bir farkındalık anı gibi çalışır. Ani bir fikir, bir haber ya da bir itiraf sizi şaşırtabilir. Uranüs'ün getirdiği sarsıntılar yıkmak için değil, özgürleştirmek içindir. Bunu unutmayın. Mars'ta Yay burcunda, Satürn ve Neptün'de kare açıda aynı gün. Bu da kariyer yönünüz ve ilişki aranız arasında sürtüşme yaratıyor. İş hayatında otorite figürleriyle ya da partnerinizle güç mücadelesi hissedebilirsiniz. Motivasyonunuz dağılabilir. Neye inanacağınızı bilemeyebilirsiniz. Bu gökyüzü sizden netlik değil, sabır istiyor. Bazen hiçbir şey yapmamak en bilinçli eylemdir.
Aynı zamanda bir de tek ara açı var. Venüs'ün ay düğümleriyle yaptığı ilişki dinamiklerinde dengeyi yeniden kurmanız gerektiğini söylüyor. Artık fazla mantık, fazla analiz işe yaramıyor. Kalbinize güvenmeyi öğrenmelisiniz. Bir şeyleri düzeltmek için kontrol etmeye değil, anlamaya ihtiyacınız var. Sevgi sadece sözcüklerle değil, anlayışla büyür. Aynı zamanda Jüpiter'de Kiron'a kare açıda değer duygunuz ve sosyal çevrenizde kurduğunuz ilişkiler üzerine derin bir farkındalık getiriyor. Kendinize ait hissetmediğiniz gruplardan, fikirlerden ya da çevrelerden uzaklaşabilirsiniz. Ben artık kimim ve gerçekten kimin neyim sorusu önem kazanıyor. Bu bir kayboluş değil, kendinizi yeniden buluş süreci. 12 Aralık zihinsel berraklıktan çok ruhsal netliğin günü. Bazı sözler kırılabilir, bazı farkındalıklar da can yakabilir. Sevgili ikizler, Aralık ayının ikinci yarısına girerken ilişkiler, ortaklıklar ve paylaşımlar alanında büyük bir hareketlilik başlıyor. Gökyüzü sizi bu dönemde ben demekten çok biz demeye çağırıyor. 15 Aralık itibariyle Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Sizin 8. evinizi aktif hale getiriyor. Bu ev paylaşılan kaynakları, ortak finansları, mirasları, kredileri, borçları ve duygusal derinliği temsil eder. Mars burada güçlü bir irade verir, kontrol etmek, yön vermek, derinlemesine anlamak istersiniz. Finansal konularda stratejik olma zamanı, ancak bu strateji takıntıya ya da güç savaşına dönüşmemeli. Kontrol etmeye çalışmak yerine paylaşımın gücünü keşfetmeye çalışın. Bazı ikizler bu dönemde büyük bir yatırım, kredi başvurusu ya da ortak finansal düzenleme ile ilgilenebilir. Duygusal olarak ise yakınlık derinleşir, yüzeysel ilişkiler yerini gerçek bağlara bırakır bu dönemde. 20 Aralık'ta Yay burcunda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay sizin 7. evinizde, yani tam da ilişkiler, evlilik, ortaklıklar, işbirlikleri ve açık düşmanlıklar alanınızda doğuyor. Güneş, Ay, Venüs ve Mars aynı noktada hizalanmış, yoğun bir etki yaratıyor. Aşk hayatınızda mevcut bir ilişkinin yeni bir evreye taşınması ya da yeni bir ilişkinin başlaması olasılığı güçlü. İşbirlikleri, sözleşmeler, ortak projelerde bu dönemde gündeme gelebilir. Ancak bu güçlü enerjinin bir testi var. Balık burcundaki Neptün bu yeni aya kare açı yapıyor. Yani bir yandan büyüleyici, romantik, hatta kader gibi hissettiren bir bağ kurulabilir. Ama diğer yandan belirsizlik, yanlış anlamalar veya hayal kırıklığına açık idealizasyonlar devrede olabilir. Gerçekten karşınızdaki kişi mi bu, yoksa sizin görmek istediğiniz versiyonu mu? Bunu anlamak için biraz zamana ihtiyacınız var. 21 Aralık'ta Güneş de Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu geçişle birlikte hayatınızın derin katmanları daha görünür hale gelecek. Kendinizi dönüştürme isteğiniz artıyor. Artık yüzeyde kalmak istemiyorsunuz. Neyi neden hissettiğinizi, neyi neden yaptığınızı çözmek istiyorsunuz. Bu hem maddi hem duygusal anlamda bir temizlik dönemidir. Aynı gün Venüs ile Satürn arasında da bir kare açı var. Özellikle kariyer ve ilişkiler arasında bir denge kurmanız gerektiğini gösteriyor. İlişkide sorumluluk duygusu sınanabilir. Bir partner sizden daha fazla ciddiyet veya netlik bekleyebilir. Bu enerjiyi büyütmeyin, olgun bir diyalogla çözülebilir. Venüs de Oğlak Burcu'na geçiyor, ardından birlikte daha derin, daha ciddi bir tonda ilişkiler yürüyor. Artık güzel hissettiriyor mu değil, güven veriyor mu sorusunu soruyorsunuz. Finansal ilişkiler, ortaklık anlaşmaları, uzun vadeli yatırımlar açısından da yapıcı bir dönem başlıyor. Sevgi diliniz artık sadakat ve istikrar. Ve son olarak 30 Aralık yılın son günlerinde gökyüzü güçlü bir Oğlak kavuşumu sunuyor. Güneş, Mars, Venüs aynı noktada buluşuyor ve bu birleşim Kuzey Ay düğümüne üçgen açı, Güney Ay düğümüne ise sekstil açı yapıyor. Yani bu dönem attığınız adımlar kadersel bir yön taşıyor. Hayat size paylaşmayı, güvenmeyi ve sorumlulukla sevmeyi öğretiyor. Kimi ikizler için bu bir ilişkiyi kalıcı hale getirmek anlamına gelirken, kimi için de ortak finansal bir projenin resmileşmesi anlamına gelebilir. Aynı zamanda bir dönüşümün de eşiğindesiniz. Eski korkular, bağımlılıklar ve güvensizler artık size hizmet etmiyor. 2026'ya
kendi gücünüzü yeniden keşfederek adım atacaksınız. Sonuç olarak Aralık ayı siz ikizler için ilişkilerde derinleşme, güven ve yeniden yapılandırma zamanı. Gökyüzü size diyor ki gerçek bağ sınandığında ayakta kalandır. Eğer dürüstlüğü, netliği ve sabrı seçerseniz bu dönem sizi hem duygusal hem maddi anlamda güçlendirecektir. Mutlu, umutlu, huzurlu bir ay geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.